Merhaba arkadaşlar. Bugün bir oda vlogu yapacağız. Kullandığım yayında ve içerik üretirken kullandığım malzemelerimi, kullandığım bilgisayarlarımı, ekranımı, yani kullandığım tüm aparatları size anlatmaya çalışacağım, göstermeye çalışacağım. Nelerim var, nelerle bunları yapıyorum, bu izlediğiniz videoları neyle çekiyorum, neyle editliyorum. Aynı şekilde bütün odam bu ve bu odamı göstermek istiyorum ve şöyle söyleyeyim, bu oda şu an normalde bir 4 aylık bir kızım var ve bu kızımın odası olacak. Yani 1 sene mi kalır, 2 sene mi kalır bilemiyorum, oda benim. Yani ya da ortak kullanabilir miyiz sanmıyorum. Büyük ihtimal onun odası olacak. Onunla ilgili bir video olabilir. Hani böyle alıyorlar oyuncağı atıyorlar, oda bir anda çocuk odasına dönüyor. Hani böyle bir odadan. Olur mu? Olma ihtimali çok yüksek. Ama olmadan önce bir vlog yapalım ve yayınlarda kullandığım bir odamı, bilgisayarlarımı size göstereyim. Yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Ayrıntıya da girmeden şöyle güzelce göstermeye çalışacağım size. Umarım güzel bir video olur. Hemen bakıyoruz odamıza. Evet. Direkt girer girmez zaten bir kanepemiz var. Şurada görmüş olduğunuz. Bunu ben ne yapıyorum? Burada daha çok uzanıyorum. Hatta bazen kızım, büyük kızım da geliyor. Nefin geliyor. O bazen uzanıyor. Bazen buradan PlayStation oynuyoruz. Burada bu kısım bir yatma kısmı diyebilirim. Ve burada asıl işte evet geldiğimiz nokta, yayın ve içerik ürettiğim yerin burası. Asıl merkez burası. Buradan hemen anlatmaya başlayayım. Şimdi burada bir ekranım var. Bu ekranım hatta incelemelerimde mevcut olan ekran. Bu Samsung M7 dediğimiz Samsung'un M7 ekranı, monitörü. Aslında bir televizyon değil, monitör. Kocaman. Bunu ben hem PlayStation, daha çok PlayStation'ım için kullanıyorum. Ama PlayStation'ımın yanında aynı zamanda ikinci monitör olarak da kullanmaktayım. Burada böyle döndüğüm zaman ekranımı görüyorsunuz. Bu ekranım da Lenovo'nun bir ekranı. Sanırsam bak yine aklımda ezberimde yok ama hemen şuradan göstereyim size. G32QC-30 Curved bir monitör. 32 inçte. Gayet de yeterli benim için. Sevdiğim bir monitörüm. 165 Hz görüntü veriyor bana. Netliği de 2K. 2K bir monitör. Bu da normal bir klasik ama 4K bir monitörüm. Bununla birlikte kullanıyorum. Ama daha çok bunu PlayStation'da kullanıyorum. Ve bu ayarlı bir monitör. Hani istediğim gibi duvardan sağa sola bir şekilde aktarabiliyorum. Hatta şuradan da göstereyim. Yani bu kısımda şöyle buradan duvardan her yöne gönderebildiğim bir monitör. Şimdi burada neye bakabiliriz? Benim PlayStation şarj istasyonum mevcut. Kollarımı şarj ediyorum burada. Buradaki iki kolum burada. Yani 2 tane kolum mevcut. Ayrıyetten ışıklarım var. Işıklarım şöyle göstereyim hatta size. Bu da S45 Godox'un S45 modeli. Hatta şöyle göstereyim. Işıktan biraz parlama yapabilir ama kapatayım. Evet. S45 ışığım ve buradan güzel yanı her türlü ayarlayabiliyorum. İstediğim sıcaklığı getirebiliyorum. Rengini yani sıcaklık derecesini değiştirebiliyorum. Ya da şuradan tamamen ışığın şiddetini ayarlayabiliyorum. Aynısı burada da var. 2 tane mevcut bende. Bunu da göstereyim. Bu da yine tuşa basayım. Evet açıldı. Bak şurada. Peki buna diyeceksiniz ki bu ne? Ya işte ben bunu kullanıyorum. Bunun içinde bunu var. Onu çıkarttım hani gösterebilmek için çıkarttım. Bundaki amacım tamamen yani buradaki ışığı kendime alabilmek için yapmış olduğum bir perde. Ve bu gerçekten çok işe yarayan bir şey. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu sayede ışık sadece bana vuruyor ve arkama gitmediği için yani şu ortama gitmediği için buradaki atmosferi koruyabiliyorum. Yani burada karanlık olduğu için bu taraf buradaki ışıklarla arka bir fon verebiliyorum. Bu olmasa bunu yapamam çünkü ışık güçlü bir ışık ve her yöne yani gördüğünüz gibi şu an her yöne ışık verecektir. Etrafa ışık yayacaktır. Ama burada hatta şunu da göstereyim. Bunu yaptığım zaman etrafa ışık saçmadığı için ve sadece bana odaklandırdığı için sadece beni aydınlatıyor. Bunu kendim yaptım
kartondan yaptım. Siyah bir kartondan bir yaptım ve çok kolay. Bununla ilgili bir video da çekebilirim. Hani bunun faydası nedir diye. Yani ama internette de var aslında. Bunun faydası arka fonunuz eğer böyle güzel bir atmosfer yapmak istiyorsanız ki bence değer güzel bir atmosferi oluyor. Bu atmosferi yapmak istiyorsanız bunu yapacaksınız. Şimdi ışıklarımı kapatıyorum buradan. Şunu da kapatayım. Evet, nerede kalmıştık? Ekranımızda kalmıştık. Curved bir ekran. Ve direkt klavyeme geçiyorum. Logitech'in klavyesi. Peki ben bu ince klavyeyi niye kullanıyorum? Yani normalde benim bir oyuncu klavyem vardı. O oyuncu klavyeden MX Case bu. Oyuncu klavyeden vazgeçtim. Çünkü sesi tıkır 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 ister istemez, yani ne kadar kaliteli bir mikrofon da kullansanız, ne kadar iyi bir kaliteli de olsa o tıkırtı sesi çok geliyor ve bir süre sonra rahatsız edici olabiliyor. Özellikle kayıt yaparken. Ben ondan tabii ki de sesi minimize edebilirsiniz. İşte onu bir şekilde silebilirsiniz ama ben dokunuşu ve huyuyla biraz laptopu da daha çok alışkın olduğu için, sevdiğim için laptopu da bu tarz bir klavye denedim ki elime çok hafif geliyor, sessiz ve bir klavye notebook klavyesi, bir Mac klavyesi tarzında olduğu için bunu öneriyorum size. Yani ben kendim açısından kullanıyorum ve mutluyum. Yine aynı şekilde benim bu MX Master olarak kullandığım ki biraz pahalı bunlar aslında. Bir mouse'um var. Bunu da tercih etmemdeki sebep, normalde de birçok kere oyuncu mouse'um da vardı zaten. Çok çeşit değiştirdim. Elime çok güzel oturması. Ama bunun da eleştirdiğim bir iki noktası var. İşte şu kaya kısmı çok kayıyor bazen. Hani istemsiz bir hızı var. Bunu çözmeye çalıştım ama bazen beceremedim. Ama oyunlarda sorun yaratmıyor bana. Gayet iyi diyebilirim. Bir de bunu tercih etmemdeki bir diğer sebep de şuydu. Kablosuz olmasının yanında burada tuşa basarak 3 tane cihaza bağlayabiliyorsunuz. Yani buradan ben istersem ikinci bir bilgisayarım, ki o zaman vardı 2 ekran 2 bilgisayar kullanıyordum. İkinci bilgisayarıma bağlanabiliyorum. Bir daha basıyorum. Buradan da Mac'ime bağlanabiliyordum. Şu an tek bilgisayara döndüm. Bunda bir tartışma konusu olabilir. Yayınlarda tek bilgisayar mı? 2 bilgisayar mı? Ben yıllarca 2 bilgisayar kullandım yayın yaparken. Şimdi artık yayın yapmıyorum. Zaten yayını da hobi olarak yapıyordum. Yani böyle 100 kişi, 120 kişi falan hani geliyordu yayınlarıma. Şimdi artık bunu bıraktım. Şimdi daha çok YouTube'dan içerik üretiyorum. Bir de yeğenlerimle oyun oynuyorum daha çok. Keyif alma amacıyla yapıyorum. Peki bu keyif alma amacıyla o yüzden 2 tane bilgisayar gerek duymadım. Ama benim görüşüm, eğer hani büyük bir yayıncı değilseniz, yani 700 ve üstü 1000, 1200 aynı anda dinleyeniniz yoksa, yani izleyeniniz yoksa 2 bilgisayar almanız gerekli mi? Bence değil. Yani ben kullandım, 500-600 lira çıktım, yine problem yaratmadım. Bir de eğer işlemciniz iyiyse, ekran kartınız iyiyse hiç gerekli değil. Yani bence çok da üstlemenize gerek yok. Evet, ekranımızı gördük, klavyemizi gördük, mouse'umuzu gördük. Peki burada bir değeriniz var. Tabii ki Steam Deck'imiz var. Peki yayıncı değilsiniz diyelim. Artık yayını bıraktınız ya da kullanmaz. Hayır. Steam Deck her zaman her şekilde kullanabileceğiniz muazzam, çok güzel bir sistem. Yani şöyle göstereyim size. Ben normalde de yani yayın yaparken de kullanışlı olması OBS kısmına tıklıyorum. Buradan yayın kısmı öncesi, sunum, ekran hepsine girebiliyorum. Peki yayın için kullanmadığım zaman ne yapıyorum? Yani illa yayın mı olacak? Oyunlarım var. Mesela burada oyunlarda Euro Truck var. Burada ben mesela Euro Truck kullanırken, kamyon kullanırken birçok kullanacağım aparatı tuşlardan yapmak yerine buradan yapıyorum. Yani oyunu buradan tanımladım. Yani Steam Deck'çiye yayın harici nasıl kullanabilirsiniz derseniz, işte yayın harici kullanabileceğiniz en iyi örnek. Oyuna giriyorum. Oyunla ilgili kısa yollar yaptım. Ve oyunların kısa yolları, işte motor çalıştırma, işte dörtlüleri yakma, işte park modu falan, ışıklar alayını buraya bağladım. Ve güzel bir emoji koydum. Emoji koyarak da çok renkli bir şey oldu. Sinyalleri falan burada. Oyun daha zevkli oldu diyebilirim. Bir panelim var çünkü. Mesela Mortal Kombat'ta ne var dersiniz? Normalde Mortal Kombat'ta farklı şeylerim vardı ama sildim herhalde. Çok bayağıdır kullanmıyorum, oynamıyorum bu oyunu. Bu oyunda ise kombolar vardı. Komboları kayıtlamıştım abi. Tıklıyordum. Combo yaparak adamın son öldürme vuruşunu işte combo ile öldürüyordum. Yani hiç ben joystick'ten hiç uğraşmadan buradan halledebiliyordum. O da zevkliydi. Hani güzel ve hoş bir ortam yaratıyor. Peki başka ne var? Buradan şimdi açık değil ekranım ama info ekranı var. Mesela bu info ekranı da bilgisayarın, şu an uygulamayı açmadığım için şu an veriler yok.
Bilgisayarım şu an o anda mesela yayındayken fan hızını, gücünü, işlemcinin yüzde kaçını kullanıyor, ekran kartının yüzde kaçını kullanıyor gibi bir verileri buradan görebiliyorum. Çok bir sıcak ortam olduğunu düşünürsem ki olmuyor ama müdahale etme şansım olabilecek bir yer. En azından belki kasamı ya çok ısınıyor demek ki şurada bir sorunum var ya da bunu fan mı taksam bunu mu yapsam diyebileceğim, oyun sırasında takip edeceğim bir alan. Bunu illa yayın için kullanmanıza gerek yok. Yayın haricinde çok güzel bir şekilde özelleştirebilirsiniz. Bunu ayrıyetten bir video konusu bu. Bunu ayrı bir video çekeceğim. Tabii talep olursa çekerim. Burada neyim var? Benim iPad'im var. Hani bu açarsınız buradan. Bunu pek kullanmıyorum ama buradan istediğim gibi yayın sırasında yorumları buradan da inceleyebilirim. İkincisi oyunu burada oynuyorsam yorumlarımı buraya aktarıyorum. Ya da PlayStation'ı bazen televizyona bağlıyorum. Buradan oyun oynuyorum. Yorumlarına buradan bakıyorum. Yani bu artık kendi keyfinize göre ayarlayabileceğiniz bir durum. Ama hiçbir zaman benim görüşüm tek ekran kullanmayın. Yani bunu büyük bir ekranda kullandım, ikiye bölerim falan demeyin. Ekran her zaman 2 tane olmalı. Yani bunu ben öyle düşündüm. Hatta bunu alırken büyük bir ekran kullanışlı olmadı. Mutlaka 2 ekranınız falan olması bence faydalı olur. Kendi düşüncem. Sonra burada bir yazıcım var. Burada daha çok eşim kullanıyor bunu. Kızım kullanıyor. Peki buradan bir de ayrıyetten değinmediğim, işte şu an kullandığım için söyleyemediğim Sony ZV-1'im var. Sony ZV-1 ile hem webcam olarak kullanıyorum hem aynı zamanda yayınlarımı bununla çekiyorum. Onu da burada bir yuva yaptım kendisine. Hatta tripodla bağlayabilirdim ama ben bunu daha çok bununla yaptım ki çıkartıp takabileyim diye. Ve buradan HDMI çıkışından HDMI ile burada Evga diye buna bağlıyorum. Bunun sayesinde ekrana yansıtıyorum. Yani kamera yaptığım yayın buraya geliyor. Ve bunun sayesinde de aynı şekilde kameramın görüntüsünü bilgisayarıma aktarabiliyorum. Bu benim DualSense Edgem. Bunu pek kullanmıyorum. Çok ihtiyaç duyar mısınız? Ya açıkçası gerek yok bence. Boş boşuna bu kadar para vermeyin. Dünyanın parası. Zevkli mi? Çok zevkli. Evet, biraz amatör bir çekim yaptım ama kusuruma bakmayın. Evet. Ya arkadaş açıkmış, kapatmışım ya. Komedi. Evet, Edgem benim burada. Şu an içi boşmuş hatta. Nereye koydum acaba? Arka tarafa götürmüşüm. Hatta bunu şöyle kullanıyorum. Edge'yi daha çok bilgisayarımda oyun oynarken eğer bir kablo kullanmam gerekiyorsa ki ben çok kullanırım. Bilgisayarımda oynarken onu takıyorum. PlayStation kollarımı da PlayStation oynarken kullanıyorum. Bu çok mu gerekli? Kesinlikle çok gerekli değil. Pahalı bir alet. Bence gerek de yok almanıza. Normal PlayStation kolları yeterli olur. Tabii çok fazla FPS oyundan oynuyorsanız ki yine çoğunda zaten klavye mouse tercih ediyoruz. O tarz oyunlarda da yine çok kullanışlı olduğunu söylemeyeceğim. Diğerimizde evet en önemlilerimizden bir tanesi tabii ki de mikrofon. Her şey önemlidir ama en önemli şey görüntünüz ne kadar net olursa olsun, kameranız ne kadar net olursa olsun eğer sesiniz kötüyse hiçbir şekilde izlenmez. Yani buradaki en önemli nokta aslında sizin iyi bir mikrofon olması. Bu benim kullandığım aslına bakarsınız üst düzey bir mikrofon diyemem. Yani USB bir mikrofon çünkü. Herhangi bir kendi içinde barındırdığı bir ses kartından geliyor. Rode'nin USB minisi ama o kadar kullanışlı, o kadar az yer kaplıyor ki ve hafif olmasından dolayı bundan vazgeçemiyorum. Şu an sesimin kaydını da şurada onu da göstereceğim. Ceremonica'dan yapıyorum. Bu size için gerekli değil bence. Dışarıda yayın yapmıyorsanız. Ama evde için işte evet bu. USB minisi. Yani bunun tarzında bir aldığınız zaman zaten OBS'nin şeyinden de geçirirsiniz. Süzgecinden de geçiriyorsunuz sesi. Dış sesi etkilerini falan kesmek için. Bence bu yeterli olacaktır siz için. Ama tabii ki de dediğim gibi ses en önemli şey. Şimdi bilgisayarımıza gelelim. Evet, bilgisayarım burada. Şimdi bilgisayarım süslü bir bilgisayar her zamanki gibi. Herkesin de tercih ettiği gibi. Ama ben buna da çok takılmıyorum. Evet, baktığın zaman şekil çok önemli. Ama ben bunu niye alta koydum, yukarı koymadım? Çünkü yukarıda herhangi bir ses olmasını istemiyorum. Ya da bir hava akımı olsun istemiyorum. Mikrofonum yukarıda olduğu için büyük ihtimal mikrofonumda bir uğultu bile olsa bunu kessem bile bir ses gelecektir. O yüzden bilgisayarımı aşağıya koydum ki herhangi bir yukarı ses gelmesin diye. Yani benim kendi görüşüm bu. Tabii bu böyle bir güzelliği, görselliği mutlaka yani yukarıda koyup buraya da koyup ki bir süre burada kullandım. Burada da deneyebilirsiniz. Ancak
Ben burada kullanıyorum. Peki bu bilgisayarımda ne var? Bilgisayarımda i9 işlemcim var. Gayet yüksek bir işlemcim var. Sıvı soğutmam var. i9 12. nesil olması lazım. Ekran kartımda 4070 dediğimiz, 4070 dediğimiz seri. 4070 ve 12 GB'lık olan da Asus'un. Ben markada daha çok Asus bir takıntısı olan bir insanım. Benim de Asus'un birçok anakartın dahil birçoğu Asus'tur. RAM olarak da tüm RAM slotlarım dolu. Hepsi 16, 32, toplamda 64 GB bir RAM'im var. RAM'imden yana bir sıkıntım yok. İşlemcimden yana bir sıkıntım yok. Ekran kartından yana bir sıkıntım yok. Yani ben bu sistemle aynı bilgisayarda 1000 tane kullanıcı dahil yani bir yayın yapabileceğimi düşünüyorum. Denemedim çünkü hiç olmadı 1000 takipçim aynı anda. Ama yani olsaydı bence kurtarırdı. O yüzden iki bilgisayarı birçok yeri kaplatmaktansa, hatta ses problemleri çok yaşıyorsunuz bununla ilgili ki bununla ilgili bir eğitim videosu da yapmıştım. Ama tek bilgisayarla çözebilirsiniz. Eğer dediğim gibi büyük yayıncı değilseniz, çok şeyiniz yoksa yani tek bilgisayarda ortalığı kurtarıyor. Özellikle iyi bir işlemciniz ve iyi bir ekran kartınız varsa, özellikle RTX serileri, şu sırada AMD'nin de tabii ki de kaliteli üst segment serileri işinizi görecektir. Problem yaratmayacaktır. Çünkü AMD mi, RTX mi, yani GeForce mu diye tartışırsak yani bence ben her zaman gönlümden geçen her zaman Nvidia'dır. Yani şeyciyimdir ama Nvidia'cımdır ama AMD'de de kötü diyemeyiz. Yani PlayStation'da yaptıkları da ortada. Yani gayet iyi bir görüntü, iyi bir ses, iyi bir sistem yaptıkları da ortada. Bu sadece PlayStation bir örnekti. Yani AMD sistemi kullandığı için bir örnekti. Kasaların bilgisayarına da gerçekten faydalı olacağını düşünüyorum. Ki Intel'in son dönem işlemcileri de bayağı bir sıkıntı oldu. Sanırsam 13. nesil, 14. nesillerde bayağı bir problemler, sorunlar var diye biliyorum. Evet, bu bilgisayarımızın bu kısmını anlattık. Hani ekranımız, burada kullandıklarım. Evet, şöyle bakıyorum. Benim Harry Potter'larım. Aslında kızımın Harry Potter'ları. Hatta Uraz abisi var. Onun bunlar. Bana verdi sağ olsun. Çok teşekkür ederim ona. Evet, burada bir ve arka planımız. Şimdi nereye geçiyoruz? Tabii ki de arkamda ne var? Demiştim ya size. Ön taraf bu. Arkada ne kullanıyoruz? Arkamızda fonda ne yapıyoruz? Şöyle göstereyim size. Birçok yayınlarımda bu saat ışığımı kapatıyorum. Şöyle bir kapatırsam. Şöyle bir fon. Bir tabii Havam sınıfı, kızımın resmi, Queen grubu ve Quest 3'ümüz var. Açalım göstereyim. Buradaki arkadaki ambiyansı yaratmak için normalde Godox'un olur ama vardır hani çok kullanılır. Ben burada Ulanzi'nin seyyar olan bir VL120'si var. VL120 RGB'si var. Buradan istediğim rengi verebiliyorum. Ben pembiş veriyorum şu an. Pembeler hoşuma gidiyor. Bu şekilde yapıyorum. Yayıncı mıyım diye sorarsanız hayır. Bence ben bir yayıncı değilim. Yani yayıncı olduğumu düşünmüyorum. Yayıncı olmak çok meşakkatli bir iş. 12-13 saat boyunca yayında kalmak demek. Ben bunun hiçbirini yapamam, yapmam da. Ama sevdiğim bir şey. Yani hobi olarak yaptığım bir şey diyebilirim. Burada bakarsanız bir Mac'im var. Bunu daha çok short video hazırlarken ya da böyle basit işler yaparken evimde kullandığım bir şey. Mac'im. Sanırsam M1 miydi ya? M1 işlemcinin bir Mac'i. Gayet başarılı, kullanışlı. Pardon M2. M2'li bir işlemci. İncecik, ses yok, bir şey yok. Evet, şimdi bak şu an ses kaydımı ben Saronic'den yapıyorum. Bunu şeye taktım. Fotoğraf makineme. Sony ZV-1'ime taktım. Ve buradan gördüğünüz gibi bakın. İşte bunda tekrar aktif edebilirsiniz. Şarj istasyonu mevcut. Kendisi şarj oluyor. Bunun tanıtımını yapmıştım zaten ayrıca. Fazla bir şey söylemeyeceğim bu konuda. Gerekli bir şey değil. Hani bu eğer evinizde yayın yapacaksanız bu çok gerekli, lüks bir şey zaten. Ve gitarım, emektar gitarım. Çok mu çalıyorum? Hayır, neredeyse bu son zamanlarda hiç çalmıyorum diyebilirim. Ve kütüphanemiz. Tabii kütüphanemizin arkasında Resident Evil'larımız, Last of Us'larımız, sevdiğimiz oyunlar. Sevdiğimiz dediğim gibi insanlar, sevdiğimiz insanlar. Yeşilçam'ımız burada. Burada da kütüphanemiz var. Daha çok eşimin kitaplarının olduğu ve burada tabii ki de vazgeçilmez bir kitabım var. Hakan Laloğlu'nun Madame Tera. Benim arkadaşımdır kendisi aynı zamanda. Çok severim. Kendisi çok iyi bir yazardır. Bu kitabını mutlaka ama mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Güzel bir İstanbul'da geçen çok farklı bir konusu olan bir meleğin aslında bir anlattığı, ağzından geçen bir kitap.
Ve tabii ki Madame Pera da baş aktörlerinden biri. Evet, ben bu kitabı öneririm. Hatta kitap reklamı yapıyorum şu an. İlk defa reklam niyetine geçmesin ama öyle bir şey değil yani. Hani tavsiye madında söylüyorum. En son kalmamıştı aslında piyasada. Ama belki bulunabilir. Biraz araştırırsınız, belki yeni çıkabilir. Tavsiye ederim. Başucu kitabım. Değinmeyi unuttuğum bir şey vardı, bir konu vardı. Bu da kulaklık konusu. Birçok kulaklık var. Hani kablolu var, kablosuz var. Logitech'in G430 muydu? Eski kullandığım bir kablosuz, kablolu kulaklığı var. Bir de benim burada ayrıyetten kullanmış olduğum bir Corsair'in kulaklığı var. Bu da çok güzel. Bağlantı Wi-Fi ağında, kendisi bir dongle'ı var. Onunla bağlantıyı kuruyorsun. Gayet başarılı, ya da kablolu bir şekilde kullanabiliyorsun. Sesi de açma kapama tuşu da bunun üzerinde. Bu ayrıyetten bir inceleme internette çokça vardır. Güzel bir kulaklık. Tavsiye edeceğim. Birçok yayıncı da bunu kullanıyor. Hani bildiğim kadarıyla birçok yayıncı bunu kullanıyor. Tabii bir kulaklığım daha vardı. O da şu an göremiyorum. Nereye koyduğumu bilemedim. Ama o da Sony'nin bir kulaklığı. Dış sesi çok kesiyor. Bazen onu kullanıyorum dış sesi komple kesmek için. Daha adapte olmak için. Bu bir nebze o kadar kesmiyor. Oyunlarda çok iyi ama sağdan soldan sesler gelmesinden Valorant'ta falan oldukça etkili oluyor. Corsair için söylüyorum. Sony'de güzel, müziklerde çok etkileyebiliyor. Bir değinmediğim bir konu daha vardı. Hani bu da şurada kullandığım bir benim Fio'nun, evet, şöyle bir Fio'nun bir kulaklık amfisi var. Bunu tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel, çok hoş. Bununla sesi gerçekten net alabiliyorsunuz ama kablolu bir şekilde. Bu kablosuz ama buna kabloyla bağlayıp sonra bağlanacağınız diğer bilgisayara kablosuz bir şekilde bağlanabiliyorsunuz. Bu ayrı bir anlatım konusu. Bu tamamen zevk konusu. Yayınlık ya da bir şeyin ihtiyacı olan bir şey değil. Ama tavsiye eder misin? Evet, ederim. Fio'yu bir inceleyin. Hani hiç bugüne kadar duymadıysanız Fio'nun bu ürünlerine, daha çok işte amfi, kulaklık amfisi ürünlerini bakabilirsiniz, kurcalayabilirsiniz. Hani eğer siz kaliteli sesi seviyorsanız, ki ses konusunda çok takıntılıyımdır. Salonumda DALI sistemim vardır. DALI Lektor serisi bir sistemim var. Amfim var. Harman Kardon'un bir amfim vardır. Ses konusunda, özellikle net ses konusunda biraz takıntılıyım. Onun için elimden geldiğince çabalıyorum. Öyle söyleyeyim. Dinlerken, müzik dinlerken, oyun oynarken, film izlerken. Size tavsiye edebileceğim bir durum. Şu an anlatabileceklerim bu kadar. Nasıl anlatabildim? Güzel çekebildim mi? Elimde mi? Çok mu salladım? İlk vlog çekişimdi. O yüzden biraz hata etmiş olabilirim. Hata ettiysek affola. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Soracağınız ya da soracağınız bir soru olursa onu yanıtlamaktan mutluluk duyarım. Elimden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalışırım. Işık olayına ayrı bir değinmem gerekiyor. Işık tamamen farklı bir konu. Arka dediğim gibi işte o yapmış olduğum şu perde tarzı bir şey. O ayrı bir mevzu. Onu ayrı ayrı bir anlatmam gereken bir konu. Ama sordukça, arkadaşlarla bir diyaloğa girdikçe soru cevap şeklinde de gidebiliriz. Elimden geldiğince bir amatör diyeyim, yarı amatör diyeyim. Hani nasıl dersiniz, ya da yarı profesyonel diyelim. Yapmış olduğum bu sistem ve yapmış olduğum yayınlar, hatta üretmiş olduğum içerikler ortada. Birçok arkadaşımız var, izliyorlar. Çok teşekkür ederim. Eğer abone olursanız da, tekrar dinlerseniz de elimden geldiğince yardımcı da olmaya çalışırım. Elimden geldiğince anlatmaya çalışırım. Siz de bana destek olursanız çok mutlu olurum. Eğer bir hata ettiysem affola diyorum. Görüşmek umuduyla, görüşmek üzere. Hoşça kalın.